Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde sim yuvası değişimini göreceğiz. Bir önceki eğitim videomuzda normal bir sim yuvası değişimini görmüştük. Şimdi ise yeni nesil telefonlardaki bulunan üçlü hafıza kartı, sim yuvası ve sim 1, sim 2 yuvalarının bulunduğu üçü bir arada olan sim yuvası değişimini göreceğiz. İçine sokulan sim yuvası değil arkadaşlar. İçine sokulan sim kartımızı koyduğumuz şeyin adı sim tepsisi arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi sıcak hava ve lehimlerimizi, havyalarımızı açalım. Balta uç, sivri uç ve sıcak havamızı açtık arkadaşlar. Fraksımı hemen hazırlığını yapayım. Şimdi mantığını söylüyorum. Bu sim yuvaları, yeni nesil sim yuvaları, öncelikle görüntüye bir gelelim. Görelim. Şimdi şu üst kafesi şöyle kolumu da sabitleyeyim. Görüyorsun zaten. Üst kafesin kenarlarında tutan lehim ayakları var. İlk önce o lehim ayaklarını edip sadece şu üst kafesi alacağız. Akabinde ise içi açıldıktan sonra karşımıza gelecek kısım şuna benzer arkadaşlar. Görelim. Görüyor musun? Bak. Şöyle yapalım. Şöyle de yaklaşalım. Mevzuyu anlayalım. Bu neden netlemiyor? Hala anlamış değilim. Kameranın bir yerinde bir şeyim var. Yakından netletemedim. Şöyle hafif uzaktan bakalım. İşte sim 1, sim 2 ve hafıza kartı ayakları var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi koptuğunda, ezildiğinde, büzüldüğünde, örneğin şuradakinin birisi koptu diyelim veya ezildi. Takıldı, ters taktım, çekerken bunları sıyırttırdıysan okuyamayacağı için 6 tane data bacağından, aynı şekilde de hafıza kartı ayaklarından simimiz taktığımızda görmeyecektir. İşte bu mesele, derdimiz de bu zaten. Bunları kafesi açtıktan sonra, simin kendi etrafındaki kafes açıldıktan sonra, diyelim ki burası bozulduysa ıskartadan alıp aynı şekil olanından birinci bölümü değiştirebilirsin veya ikinci bölümü değiştirebilirsin veya sadece hafıza kartını değiştirebilirsin veya komple değiştirebilirsin. Iskartadan komple aldığımızı da görmüş olacağız böylece. Nasıl alıyoruz? Dediğim gibi hangi bölüm zarar görmüşse veya da üçünü komple yeniden değiştirirsin. Sonra da kafesi tekrardan bu kenarlarından sıcak hava ve lehim yardımıyla oraya tutturuyoruz. Hepsini aynı şekilde. Olayımız bu şekilde, mantığımız bu şekilde. Mikroskopta da aynı görüntüyü, içinin açık halini görelim. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi daha net görüyorsunuz. Bahsettiğim olay bu şekilde arkadaşlar. Penamı aldım. Göstereyim. Hafıza kartı okuma ayakları, öyle söyleyeyim. Şunlar da sim 1, sim 2. Sağda veya solda sim 1, 2 yer değişik olabilir. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Hangisi kırılmışsa, bozulmuşsa onu söküp değiştiriyoruz. Emsal tüm anakartta da iç yapı genel anlamda bu şekilde. Bazen üçü bir arada tek bir tablet, tabla gibi olabilir. Ama tekli %90'ı bu şekilde. Devam edelim. Ne yapacağız? İlgili bölümü kafes ayaklarını ısıtacağız dışarıdan. Kaldıracağız. Bu ortadaki bizi rahatsız eden, bozulmuş olan, kırılmış olan, ters takmışsak, sim tepsisini ters takmışsak falan neyse bu bölgeyi tamir edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kafesinin, dış kafesini normal öbür şeydeki gibi kafes açıyoruz arkadaşlar. Faraday kafesi gibi açıyoruz. Mantık o şekilde. Ne yapacağımızı söyledim. Şimdi ben yapacağım. Hep beraber izleyelim. İlk önce bir kenarını L şeklinde sökeceğim. Şöyle söyleyeyim. Görelim. Şuradan burayı ilk önce sökeceğim. Şuraya cımbızı takacağım. Asılmıyoruz. Isındıkça bırakacak. Sonra ters çevirip şuradaki bölgeyi havaya kaldıracağız ve içerideki operasyonu yapacağız. Olayımız bu. Girelim, görelim. Hem girelim hem görelim. Flaksımızı verelim kenara.
Yani ilk önce eritmek istediğimiz bölgeye. Ama dört tarafına da vermen lazım. Şöyle de verdik. Sıcaklık 365 derece. Oradaki lehimler genelde şu anda fabrikasyon olduğu için biraz daha fazla. 370 yapalım. Üfleme hızımızda kenarlarında herhangi bir tehlikeli bir şey olmadığı için 3,5-4 civarında yapalım. Şu an ben 4 yapmak istiyorum. Olayımızı şöyle ufak ufak görelim. Ortalayayım biraz da. Açtıkça siz de görmüş olacaksınız. Başlıyoruz. Bismillah. Boydan boya burayı ısıtıyoruz arkadaşlar. Kenarda lehim ayaklarını gösterdim. O tutan lehim ayaklarının ilişkisini keseceğiz. Amacımız bu. Şöyle. Hafiften yukarıya doğru çekiyoruz bu tarafını. Şu L gibi arka tarafı da görelim. Şöyle hafiften. Şöyle boydan boya ve böyle L gibi aynı anda ısıtıyoruz. Bu arada bu telefon anakart bir bayan anakartıymış. Peki hocam nereden anladınız diyeceksiniz. Bayan anakartları mis gibi parfüm kokar arkadaşlar. Çünkü çantasında telefon ve parfümü sürekli bulunduğu için telefonun içine iliklerine kadar işler. Buradan da küçük bir eğlenceli detay vermiş olayım. Şimdi sıcak havayı vurduğumuzda çıkan dumanın kokusunu ben burada hissediyorum. Siz orada fark etmiyorsunuz. Böyle de bir fark edersiniz yani. Sadece burada değil, telefon size geldiğinde en ufak bir ısıya maruz kaldığında, örneğin şarj soketi değiştireceksin, bir şey yapacaksın. Bayan anakartı ise parfüm kokar, bayan parfümü kokar. Tabi bunun tam tersi de var. Çöpten çıkmış olabilir, tamam mı? Çöp kovasından çıkmış olabilir veya pasaklı birisinin telefonudur diyelim. O zaman da çöp kokar arkadaşlar. Tuvalete düşmüşse de tuvalet kokar. Bazen tuvalete düşmüş sıvı temas işlemi geliyor. Şu an kalkmaya başladı bu arada. Diğer taraf. Şöyle de yandan da öbür tarafta hafiften ısıtayım. Bu taraf açıldı şu anda L gibi. Hafif daha iyi kalkmasını istiyorum. Az havada tutuyorum şimdi. Elimi çekmiyorum arkadaşlar, tamam mı? Tenekemiz donuk halde, yani artık havada duruyor. Faraday kafesinde yaptığımız gibi. Yakından görelim. Gördün mü? Bak. Bu tarafını havaya kaldırdım. Artık şu tarafından tutan tarafı kaldıracağım. Hasar vermeden üst kafesi kapağını açmış olacağız. Gelelim. Şimdi oraya flaksımızı sıkalım. Nereye gittin? Gel buraya. Evet. Kendileri bizi buldular. Şimdi ilk önce flaks dökeceğiz. Rüzgarla birlikte flaksımız azaldı. Ama işini yaptı şu anda. Diğer tarafından şöyle bir havaya kalkacak şekilde, cımbızı altına sokabileceğim şekilde, tutabileceğim şekilde yaptım. Ekranda göstereyim cımbızı nasıl soktuğumu, tuttuğumu. Görüyorsun. Böyle tutuyorum arka planda. Ekrana sığmıyor arkadaşlar. Bayağı bir büyük parça olduğu için. O şekilde operasyonumuzu yapacağız şimdi. Gelelim. Aynı L'yi bu sefer bu taraftan yapıyorum. Şöyle. Zaten görüyorsun. Mesela daha önceki bir takım işlerde adam araba tamircisi bir şeydi. Araba motor yağı gibi, öyle bir motor yağ pis bir koku defalarca çok kez karşılaştık arkadaşlar. Ama dediğim gibi güzel kokanı da var. İşimiz bu zaten. Yazın özellikle denize şortla giren, havuzda şortla giren, tabi telefonda şortun cebinde, patara çatara deniz kaçıyor diye koşarak atlayan arkadaşlarım pek çok sıvı teması telefonla yaptık. Yapamadığımız da oldu ama %90'ında da yaptığımız çok oldu.
İşte o durumda da nereye düştüyse şu an havada bayağı bir kalktı. Azıcık soğumasını, donmasını istiyorum. Köşede bir miktar minnacık bir yer tutuyor. Donmasını istiyorum. Altındaki malzemeler zarar görmesin diye. Tamam. Şu an havada duruyor. Bak cımbızımız havada. Şimdi tutup kalan minik tutan kısmı havaya kaldırıyorum. Olduğu yerde yukarı direktmen kaldırdım. Ve dış simyolsun kafesini söktüm arkadaşlar. İç aksama ulaştık. Bahsettiğimiz üzere iç aksam bu şekilde ve kenar ayaklarında görüyorsunuz. Hangileri kenar ayakları? Biraz soğusun bu arada. Şunlar kenar dış kafesi tutan ayaklara bak. Görüyor musun? Olay bu şekilde. Dış kafeste aldık o şekilde. Artık iç aksamı nasıl operasyon yapacağız? Görelim. Tabii ki ıskartalar üstüne size gösteriyorum. Şöyle sizin en kolay görebileceğiniz şekli ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi hafiften değil, bol bol bir tiner sepelim. Tamam mı? Şöyle bir ufaktan temizlik yapalım. Bu şu anda sağlam bir modül. Böyle takıma, yani malzemeye modül diyoruz arkadaşlar. Genel anlamda. Sağlam bir modül. Sermonun örnek veriyorum. Şunun kırık olduğunu veya hafıza kısmının tellerinin geriye katlanmış, şaftı kaymış olduğunu düşünebilirsin. Veya da komple değişeceğini düşünebilirsin. Mantığını şu an öğretiyorum. Ben üçünü de değiştireceğim. Böylece görmüş olacağız. Aynı zamanda da montajını nasıl yapacağız onu da görmüş olacağız. Burada püf nokta var arkadaşlar. İyi dinle. Sökme işlemine, bu üç malzemenin sökme işlemine sevgili arkadaşlar, anakartın şu ağız kısmından, yani sim tepsisini soktuğumuz kısımdan itibaren dışarıya doğru sökeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. İlk önde kim varsa, şu an hafıza kartı var. O öndeki parçayı sökeceğiz, dışarı alacağız. Sonra ikinci parçayı söküp o boşluktan dışarı alacağız. Sonra buradan alacağız. Bunu sökersek nereden alacaksın? Ya havaya kaldıracaksın. Havaya kaldırmayı denediğinde ise bu sıcak olduğu için, yumuşak hamur halde olduğu için dağılır. O yüzden yani sıralamayı o şekilde sökeceğiz. Böylelikle malzemeyi sağlam söküp diğer tamirini yaptığımız, şu anki yaptığımız gibi geri takacağız ama olay genel mantığı anlayacaksın şimdi. Ben bir su alayım arkadaşlar. Bayağı bir susadım. Dumana maruz kaldım daha doğrusu. Aspiratörde çalıştırmadım sizin videoda. Daha rahat, sessiz, pırıl pırıl bir sesle video izleyebilmeniz için hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim dostlar. Suyumuzu getirdik. Şimdi esas kendi ilacım olan, kendimi de dumana maruz bırakmak istiyorum. Bir sigaramı da yaktım ne güzel. Hem sigaramı içip hem size operasyonu yapacağım arkadaşlar. Flaks dökeceğiz sevgili arkadaşlar. Dökelim. Nereye dökeceğiz? Hepsine dökeceksin ama birinci şeyi sökeceğiz öncelikle. İç aksamı, öyle söyleyeyim. Bundan da sıcaktan zarar görmemesi için döküyorum. Şöyle aydınlatalım bakalım görüntüyü biraz da. Yok. Şöyle daha güzel görünüyor. Sizin ekrana bakıyorum. Tamamdır. Sıcaklık kaç derece? 360. Sıcaklığı duruma göre oynaman gerekiyor. 368 şu anda. 360-370 arası burada uygundur.
Ve malı aldık. Cımbızımız hazır. Bakıyorum. Güzel. Mantığı söylüyorum. Rüzgarı 3.5'a çektim bu sefer. Bir anda tazikli olmasın diye alıştıra. Mantık, birinci sökeceğim parçanın, bak ayaklarını gördün demin. Şöyle hafiften ısıtayım. Şu ayakları eritmeye çalışıyorum. Gör, nerelerde lehim varsa orayı ısıtıyorsun. Yani şöyle etrafında döne döne ısıtıyorum. 3.5 rüzgar az geldi. Tamam. Böyle güzel. Mantık, ayakları eritiyorum şu anda. Isıtalım. Lehimlerin parladığını gördüğümüzde kaydırarak dışarı çıkartacağız arkadaşlar. Neyi? Bu parçayı tabii ki de. Ama tutup yukarı kaldırmayacağız. Plastik de yumuşak ve sıcak kaldı. Sadece kaydırarak yapmak durumundayız. Lehim olan kısımlarda dönüş alıyorum. Aynı anda hepsini ısıtıyorum. Mesafe 2 santim kadar, 2-2,5 santim kadar. Sıcak alan tabancamın ucuyla bulunduğum yükseklik diyelim. Hedef yükseklik. Sakin. Bir taraftan orayı ısıtıyorum, bir taraftan sigaramı tutuyorum. Güzel. Lehim ayakları. Fabrikasyon olduğu için tabii ki biraz bizi oyalayacak. Ama sorun değil, sakin. Bu plastik aksamlarda ortalama 390-400'e kadar dayanabilir. Biz de 360'larda 70'lerde çalışıyoruz. Haliyle biraz yumuşak bir halde ama şöyle bir yoklama yapacağız. Plastikten ittirme, şu demirlerden ittir mesela, metal kısımlardan ittir veya şöyle ortadan ittir hafiften. Dürteceğiz, kontrol edeceğiz. Hazır olduğunda o sağa sola oynamaya başlayacak. Biraz daha rüzgarı 4.5'a çıkartayım. Daha çabuk tesir etsin. Biraz flux verelim. Flux kaçtıkça, kurudukça hemen ekleme yapıyorsunuz. Tamam mı? Buradaki zorluk kısım sökmesi arkadaşlar. Takması ve değiştirmesi kolay. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Isınmaya devam etsin. Gerekirse 10 dakika ısıtacaksın sakin bir şekilde. Yok ben beklemek istemiyorum dersen biraz daha sıcaklığı fazla verebilirsin. Devam edelim. Hala oynamıyor. Demek ki yeterli sıcaklık olgunluğuna ulaşmamış. Fabrikasyon olan lehim ulaşmamış. Kontrol ediyorum. Hala ulaşmamış. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Sakin. 368 derece demiştik. Üfleme hızı 4.5 şu anda. Daha uzaktan orayı ısıtabiliyorum böylece. Daha geniş alanı ısıtmış olabiliyorum. Şimdi boştan tutuyorum cımbızı. Sıkı tutmuyorum. Şöyle. Bak. Böyle boştan elimde oynuyor. Öyle söyleyeyim. Dürterken yani bileğimin şiddetiyle herhangi bir şeyi ezip yamultmak istemiyorum. Boştan duruyor elimde iki parmağımın arasında. İlk önce cımbızın ucunu yere basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ittiriyoruz. Elinde kalem var farz et. Yazamayacak kadar gevşek tuttuğumu düşün. Öyle anla. Gelecek. Bak harekete geçti. Gördün mü? Şimdi alabiliriz. Sakin. Bir anda çekme. Şuradaki ayak tutuyor mesela. Tamam mı? Çektim, boşaldım, dışarı attım. Artık bunu söktüm şu anda. Dışarı attığımın dışarıda soğumasını bekliyorum ve diğerlerini sökelim. Ama şunu boşta alayım diye. Malzemeyi size göstereyim. Bir dakika, malzemeyi görelim. Şu anda oradaki data ayaklarını görüyorsun. Tamam mı? Hafıza kartı yuvasının da tarafını görüyorsun. Şurada da bizim söktüğümüz parçamızı görüyoruz arkadaşlar. Ekranda zaten.
Bunu bir kavanoz kapağına koy, şey olmasın. Zaten soğudu artık hafiften. Şöyle kenara aldık. Diğer iki parçayı da aynı mantıkla sökeceğiz. Mantığımız bu şekilde. Şöyle karartalım bakalım. Şöyle sizin ekrana bakıyorum. Tamam. Aynı mantıkla bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bir şey daha yapalım. Sökeceğimiz ikinci parçayı, yani sim 1 veya 2 olabilir, ısıtıp bu tarafa getirirken şu lehimlere takılır. İlk önce bunları bir hemen sileceğiz. Paltoşlu havya ve temizleme telimizle sileceğiz arkadaşlar. Rahat sökebilmek adına hemen ne yapmamız gerekiyor? İlk önce havyamıza minik bir bakım yapacağız. Daha önce göstermiştim. Devam edelim. Önceki videolarda var, öyle söyleyeyim. Parlatalım. Ve flaks dökeceğiz tabii ki de. Hem de temizleme telimize dökeceğiz, hem oradaki ayaklara dökelim. Ve oradaki lehimleri kolayca alabilmek için kendi lehimimizi aşılayalım. Dikkatli bir şekilde. Şöyle. Artık orayı temizleyebilirim. Temizleme işlemini de yapalım. Takılmadan kolayca gelsin diye. Tamamdır. Artık buradan şeyimizi sökebiliriz. Sıradakini sökebiliriz. Sıradaki parçayı bir kere daha geçelim. Orada gram lehim bırakmamak lazım. Çünkü sıcak olacak. Buradaki lehim değirse yapışıyor arkadaşlar. Senin çıkartmana engel oluyor, öyle söyleyeyim. Geldim. Tamamdır. Sıradaki sim yuvasını sökelim. Şu mouse'u da kenara alalım. Mouse'un pili bitmiş galiba. Bakayım. Tamam, yok ettik. Yok edemedik. Her neyse. Siz görmüyorsunuz zaten hemen hemen. Ben görüyorum. Hazırım. Siz de hazırsınız. Flaksımız var. Aynı mantıkla ısıtıyorum. Her ikisini de aynı şekilde sökeceğiz. Bu tarafa kaydıracağız. Bunu dışarı alacağız. Bunun altını temizleyeceğiz. Sıradakini yapacağız. Onun altını temizleyeceğiz. En son bu kenar ayaklarını da temizleyeceğiz arkadaşlar. Sonra kendi yumuşak olan lehimimizi aşılayacağız. Rahatça takabilmemiz için. Sonra da her şeyi yenisiyle, bozuk olanıyla, bunlar sağlam çıkıyor zaten. Aynı şekilde bunların bozuk olduğu bir yere montajını yaptığımızı düşünelim. Geri takacağım zaten. Takmasını da öğrenmiş oldu sen de. Lehimle parlayana kadar ısıtıyoruz. Devam. Bunları öğretiyorum. Siz de ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz elinize hurda anakartı. Başarıyla yapana kadar antrenman yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar iş yani. Ekmek. Öğrendiğin her bilgi senin için ekmek. Haliyle bunların karşılığında para alacaksın. Başarılı bir şekilde yaparsan her öğrendiğin bilgiden ömür boyu para kazanacaksın. Haliyle bilgiler sizin için hayati önem taşıyor. Değerli bilgiler arkadaşlar bunlar. Yani herkes faydalansın diye çok uygun tuttum. Kimse zorlanmasın, gelemeyenler de faydalansın diye. Devam edelim. Kimisi gelip benden bizzat eğitim alıyor, hızlı ve seri bir şekilde. Gelemeyenler de var. Onlar da faydalansınlar. Ve devam edelim, konumuza döndük. Isıtıyoruz arkadaşlar lehim ayaklarını. Yoklama yapıyorum. Daha çıkmadı, yumuşamadı. Yeni telefonlarda bütün simyalar bu şekilde arkadaşlar. Şırınganın ucundan bir şey çıktı. Devam edelim. O yüzden bunu da bilmeniz lazım.
Isınana kadar döneceğiz arkadaşlar. Dönelim. Şu an yeterli olgunluktaki sıcak hava seviyemiz 368, rüzgar hızımız 4,5. Onları yapa yapa ezberleyeceksin artık. 3 aşağı 5 yukarı. Bu şeyde bunu kullanabilirsin. Yokluyorum. Yeteri kadar ısınmamış. Bu yerdeki leğimin veya entegrenin altı veya konnektörün veya başka bir şeyin ilk önce zemin ısınıyor arkadaşlar. Zeminin üzerinde bu lehim ısınıyor. Ondan sonra aynı anda beraberce ısınıyorlar. İkisi de yeterli sıcaklığa vardığında ise artık biz bununla dans edebiliriz demektir. Yokluyorum. Daha hala olmamış. Şurada bir tane ayak erimiş sadece görebiliyorum. Parlıyor çünkü eriyen ayak. Devam ediyorum. Güzel bir video şu anda oluşuyor. Onu görüyorum ve biliyorum. Çok kaliteli, muazzam bir video oluşuyor. Devam ediyorum. Yoklama çekiyorum. Daha hala erimedi. Fabrikasyon lehim işte böyle zor eriyor arkadaşlar. Bizim tel lehimimiz veya sıvı lehimlerimiz 1 dakikada hemen cart diye eridiği için kolayca montajını yapıyoruz. Soğuduktan sonra ise aynı sertlikte işini yapıyor arkadaşlar. Hareket ediyor. Daha tam değil. Minik minik ölçerek yoklama çekiyorum. Hala var. Isınacak yani. Isınacak. Devam edelim. Hala tutuyor. Ayıp ediyor. İnatçıdır arkadaşlar fabrikasyon lehim. O yüzden biz daha inatçıyız. Biz istediğimizi yapana kadar müdahalemizi yapmaya devam ediyoruz. Hadi. Adamı hasta etme. Hala oynamak istemiyor. Biraz flux ekleyelim. Devam ediyorum. Çok ısrarcı çıktı. Sabırsız davranıp asılırsan bu plastik zaten yumuşak. Parçayı dağıtırsın. Büzüştürürsün, eziştirirsin, kullanamazsın. Sabırlı olmak zorundasın. Devam ediyorum. Amma aynı açı çıktı. Böyle seni gıcık eden durumda atıyorum bir 5 derece daha sıcaklığı artırabilme seçeneğim var. 5-10 derece. Plastiği eritip malzemeyi bozmadığı sürece onu da yapabilirsin. Ama dikkat edeceğim bir detay var. Bunun arkasında bu işlemi yapmadan önce eğer entegre vesaire varsa 360 dereceyi, 360 ile 370 dereceyi geçmemende fayda var. Biraz sıcaklığı artıracağım. Sıcaklığımı 382 dereceye çıkarttım. Parça bozmadığın sürece sorun yok. Sıcağı fazla verdiğinde bu sefer çabuk girer çıkarsın. Öyle de bir avantajın var. El becerinde iyiyse fazla sıcaklığı doğru mesafeden, doğru uzaklıktan kullanırsan rahatça yine yaparsın. İşte el ayarı önemli arkadaşlar. O da defalarca deneyden geçiyor. Defalarca bir tane parçayı sökmek için belki 1000 sefer uğraşacak, ondan sonra olacak. 10 seferde de olabilir, 100 seferde de olabilir. Onu sana zaman gösterecek iş. Benim öğrettiğim dışında sana işini öğretecekleri de var arkadaşım. Biraz daha flux.
Geldim. Ama göreceksiniz, şunları söküp kendi lehimiz başladıktan sonra işimiz son derece kolaylaşacak. İşte fabrikasyon olduğunda evet, anca kendini bıraktı. Şerefsiz. Bazen ben kızınca bunlara fırça atıyorum. Şimdi 3. bölüme geçmeden önce biraz soğumasına izin verin. Çünkü anakart sıcak. Haliyle arka tarafa fazla sıcaklığın geçmesini istemiyoruz. Her işlemden sonra soğutma işlemini yapın. Biraz bekleyin. Biraz da tiner serpin. Parçamızı söktük. Bir görelim. Haliyle neyi görmüş olacağız aynı zamanda? Söktüğümüz parçayı görmüş olacağız. Bu arada soğumasına müsaade vermiş oluyoruz bahaneyle. Şöyle yapayım. Görebiliyor musun? Zaten ekranda gördüğünün aynısı. Bunu da kavanoz kapağımıza koyduk. İkinci parçamız da sağ salim geldi. Bu arada soğuyor. Çaktırmadan soğutuyoruz. Geri geldim. Son sim yuvasını sökmeye devam edelim. Buna bu sefer biraz sıcaklığı vereceğim. Çabuk girip çıkmak istiyorum. Sabrımı taşırdı demeyeyim. Tabii pratik bir şekilde yaptığımız için herhangi bir zarar görmeyecek. Arka tarafta fazlaca ısıtmamış olacağım. Hızlı ve seri giriş yapacağız. Yani hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kendini bıraktığı an dışarı alacağız fakat unuttuğumuz bir şey var. Ön paneli söktük. Oraya hemen paspas yapalım temizleme teliyle. Amacımız orada onlara takılıyor yoksa onun takılmamasını istediğim içinse hemen orayı ilk önce kendi lehimi başlayayım. Üstünden geçiyorum. Kendi lehim başladığında artık onun erimesini yapıyor. Benim kendi lehimim olan 183 derece rahat bir şekilde sökebileceğim. Devam edelim. Havyam dolu olduğu için şey doldu. Temizleme teli oldu. Kesiyorum. Temiz haliyle tekrar düzleyelim. Sen de dümdüz ol. Bu da tamam. Orada flaks vesaire var. Yıkamaya gerek yok şu anda. En son yıkayacağız. Şimdi gelelim. Hemen operasyon yapıyorum. Geldim. Uzaktan veriyorum. Kontrol ediyorum hemen. Yani şu modülü örneğin şu an Redmi anakartından söküyorum. Buraya Huawei'den de alıp böyle bir mekanizma varsa aynıdırlar. Onu alıp takabilirsin. Öyle söyleyeyim. Harekete geçiyor. Devam edelim. Harekete geçiyor. Boşa çıktı ve dışarı atıyorum aynı mantıkla. Onu da dışarı attım. Sağ salim çıkarttım arkadaşlar. Hazır sıcağı sıcağına hemen havluyle orayı da düzleyelim, temizleyelim. Temizleme telimiz ve paspasımızı yapalım. Ben bu işleme paspas diyorum. Balta uçla hemen gömçürelim. Tamamdır. Söktüğümüz parçamızı alıp kenara koyalım. Farz edin ki buradaki 3 tane bozuktu sistem. Aynısından başka bir anakarttan 3 tane söktüm, yeniliyorum.
Böyle düşün. Bir tanesi bozuk olsaydı bir tanesini yenileyecektik. Şimdi hepsi bozuk olduğu için, öyle farz ettiğimiz için, hem de hepsini nasıl genel yapı itibariyle söktüğümüzü görmüş olalım. Şimdi yıkayayım ben burayı bir. Şuradan da bir kuruluyorum. Görüyorsun. Şimdi burada yapmadığımız şu kenar kafesinin ayaklarını kendi lehimizi aşılayacağız, temizleyeceğiz. Aynı bunlar gibi düzleyeceğiz. Ondan sonra artık burada fabrikasyon lehimden eser kalmamış oluyor. Bu ayaklarda tamamında. Ve artık ondan sonra kendi lehimimizi aşılayacağız. Kolay bir şekilde montajını yapacağız. Bu sefer burada sıvı lehimizi veya tel lehimizi havyamızı aldığımızda 183 olabilir. 138'de daha da kolay oluyor. 183 ile de yaparsın rahat bir şekilde. Tel lehimle yani. Yapacağız. Görelim. Şimdi kenarlara ne dedim? Fabrikasyon ayaklara. Önce flaks süreceksin tabii ki de. Şöyle sürelim. Tamam. Kendi lehimizi hemen patara çatara geçelim arkadaşlar. Hızlı ve seri bir şekilde. Görelim. Geç orayı. Ver kendi lehimini. Verdim. Şekli şemaliyle önemi yok. Zaten temizleyeceğiz. Tamam mıyız? Bunları o tenekeyi tutan, dış tenekeyi tutan fabrikasyon şeylerin lehimle kalıntılarını kurtulmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi çok zor eriyorlar. Ama bizim kendi lehimimiz zaten fıstık gibi eriyor haliyle. Şuraya da bulaştı, orayı da temizleyeceğiz. Ve bütün, şurada var mı? Var. Tamamdır. Hazırız. Şimdi burayı temizliyoruz arkadaşlar. Kendi lehimimizden kurtulup, yani fabrikasyon lehiminin üstüne aşıladığımız kendi lehimimizden de kurtulup sadece saf kendi lehimimizi orada bulundurmak durumundayız. O zaman rahat bir şekilde montajını yapacağız. Kolay bir şey. Yani o kadar kolay olacak ki göreceksiniz. Hazırız. Telimizi keselim, temizleyelim. Ucunda lehim kaldığında almaz. Hadi orayı keserek yok ediyorsun. Şimdi yukarıdan aşağı başlayalım. Şöyle bismillah. Hop. Telim emerek oradaki lehim kalıntılarını alıyor. Devam edelim. Bir daha kesiyorum telimi. Verelim. Telimi az bir şey ucuna tam 0,0 koymuyorum. Az bir şey geriden nereye gittiğini görmem lazım. Ve ısınmasına müsaade ediyoruz öncelikle. Tamam mı? Devam edelim. İçinde kalsın önemli değil. Zaten tekrar eriyecekler. Ve kendi lehimimizle aşılıyoruz. Adım adım. Hiçbirine ıska geçmeden, atlamadan fabrikasyon lehimden eser kalmaması için temizliğimizi yapıyoruz. Yakınlarda komponent falan olursa dikkat ediyorsun işte. Bir kere öğrettiğim şeyi bir daha öğretmeme gerek yok. Dağıtınca zaten anlayacaksın. Bir daha da onu yapmamak için elinden geleni yapacaksın. Geldim. Telim de oldu. Telimi şey yapalım. Temiz. Şuradaki lehim kalıntısını da temizleyelim. Görüyorsun zaten gayet fıstık gibi görünüyor her şey. Devam ediyorum. Isınıyor. Telimiz ısındığı an emmeye başlıyor. Temizleme telimizden bahsedelim. Lehim emme telimiz. Bakır olan yani. Devam edelim. Güzel. Şuradaki kısımlara da bir bakalım. Son uç kısımlara. Burayı da temizledik. Gecenin bir yarısı köpekler. Sesi gelmiştir muhtemelen. Bir şey gördüler, saldırıyorlar. Muhtemelen yine köpek gördüler. Bu da tamam. Şimdi artık ne dedik? Kendi lehimimizi geçeceğiz. Kendi lehimimizde 138 derecelik lehimi geçeceğim arkadaşlar.
138 lehimi ben 138 ve 183 lehimlerimi şöyle kavanoz kapaklarına koydum. Oraya havyamı değdirip bandırıp alıyorum. Havyama da eriyip yapışıyor. Akabinde ise ne oluyor? Vuracağım yere lehimimi geçiyorum. Devam edelim. Bandırdık. Şimdi daha önce orada lehim olan şeylere artık şu an 138 veriyorum buraya. Kolay olsun. Daha doğrusu çabuk eriyor. Hemencecik. Öyle şey derecelerle artık işimiz yok. Gelelim lehim ayağı olan her yere. Şunlar başta. Şu an hafıza kartının yerinin ayaklarının lehimlerini hazırlıyoruz. Bir tanesini biraz geçmeyeceksin. Çünkü onların hepsi lehim olması gerekiyor ve sıcak havayla lehimleyeceğiz. Devam edelim. Onu da verdik. Şuradaki ayakları dolduralım. Görebiliyor musun? Şu flaksı bir temizleyeyim, rahat görün. Ya o işte temizlediğimiz ayaklara ne yapıyorum? Bakın lehim geçiyorum. Olay o. Olayımız bir şekilde. Tekrar flaks vereyim. Onları da geçelim şöyle. Bir tanesi bile ıska geçmiyoruz. Orada lehim olması gerekiyor. Çünkü tutturacağımız o parçalarımız artı sim yuvasının ayakları, dış kafesinin ayaklarını lehim olmayınca nereye tutturacağız? Tutturamayız. O yüzden lehim olması gerekiyor. Bundan bahsediyorum. Oradan da lehimlerimizi geçelim. Biraz daha flaks sürüyorum. Flaks olmayan yerlere. Devam ettim. Şöyle. Şimdi burada bunları yaptıktan sonra bir şey daha dikkat edeceğiz. Göstereceğim. Bütün ayaklara lehimi bir geçeyim. Şimdi bunu havaya da verdiğim için bu ayakların kimisi yüksek, kimisi alçak, tamam mı? Hepsi eşit yükseklikte olmak zorunda. Eşit ve dengeli olmak zorunda özellikle. Peki bunu nasıl başaracağız? Evet, göreceğiz şimdi arkadaşlar nasıl başaracağımızı. Şöyle söyleyelim. Öncelikle bir parça tel keseceğiz arkadaşlar. Bekleyin, geliyorum. Hazırız. Şimdi bir parça tel keseceğiz dedim. Telimizin bir parça şöyle bir parça tel kestim aldım. Bunu lehimle dolduracağız arkadaşlar. Amacımız lehim temizleme teli. Tel dolu normalde bunları oraya sürttüğümüzde sıcak havayla birlikte bu emiyor. Ama biz emmesini istemiyoruz. Almasın oradaki lehimi, sadece düzlesin. Amacımız bu. Bu yüzden burada bir minik detay yapmış olacağız. Şimdi zaten orada fazla lehimimiz var. Rüzgar hızımızı düşürüyorum bu sefer. 2 seviyesine getirdim. 2-2,5 civarında yapacağız. Flaksların kaçmamasını istiyorum orada. O yüzden düşük rüzgarda yapacağız şimdi. Üfleme hızında. Şöyle sol baştan bir yoklayalım bakalım. Şimdi bakın. Bol miktarda şurada lehim var. Bu lehim tel emecek artık almaz hale gelecek. Görelim. Düşük rüzgar. Şöyle gel. İstersek dışarıdan buna havyamızdaki lehimi de sürtebiliriz, doldurabiliriz. Ben şu an oradaki en fazlalığı alsın diye hem telimiz hem oradaki lehimimiz, bak gördün mü, şu an orayı süpürdü. Neden? Telim temiz çünkü. Emiyor yani, yok ediyor. Onu yok etmemesi için ne yapacağım? Telimi
lehimle dolduracağım. Sıvı lehimle doldurdum. Şöyle gör. Görüyorsun şu anda. Tamam. Biraz daha kısa tutalım. Bir bakalım. Hala alıyor. Demek ki hala lehim alması gerekiyor. Telimizin dolması gerekiyor. Havyayla dolduracağım bu sefer. Şurada yapalım, görelim hem de. Havyamız şu an. Teli dolduralım lehimle. Almasın yani. İstediğim şey telimiz lehim emmesin oradan. O yüzden yapıyorum. Tamam. Hani anlatmak istediğimi anlattım şu anda. Devam edelim. Şimdi görelim. Bunlar da burada lehimin kalıntısı olsa yeter. Biraz daha fazla lehim alalım tele. Hala şeyde fazla değil, emiyor. Hala oradan lehim almak istiyor. Öyle söyleyeyim. Telimi full doldurdum neredeyse şu anda. Şimdi bir daha görelim. Burayı düzlemek için yapıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi düz bir orada lehim bırakıyor. Donsun, görelim örnek olarak. Gayet güzel dondu. Şimdi öncelikle bu lehim verdiğimiz bütün ayakları arkadaşlar bu şekilde telimiz dolu şekilde düzleyeceğiz. Almadığı için sadece bize düzleme yapıyor. Görüyorsun bak şu anda. Görüyorsun. Bak ne kadar güzel. Düz ve berrak bir zemin oluşturdu bize. Amacımız da bu zaten. Tamam mı? Ah. Yaptım. Yaptım. Şunları da yapalım. Şöyle. Süpürüyormuş gibi yapacağız ama almıyor. İstediğimiz bu zaten. Almasın. Bize sadece düzleme yapsın. Geldim. Şunları da yapalım. Hepsini yaptıktan sonra erisin. Fıstık gibi bir görüntüyle karşılaşacağız. Bayılacaksınız. Bu bölümü yaptık. İkinci bölüme için acayip parlıyor. Neden? Tamam şöyle yapalım. Göreceksin. Daha rahat görürsün şimdi. Ben de sizin de gördüğünüze bakıyorum zaten. Devam edelim, devam edelim. Bak şu, görüyor musun? Bak ne kadar dümdüz ve nizami oldu. Olay o zaten. Şunları da yapalım. Eridikten sonra şöyle düzlüyorum. Aynı şekilde şunu da düzleyelim. O kadar eşit yükseklik ve güzellikte oluyor ki bunu bu şekilde yapabilirsin. 40 yıl uğraşsam, benden de görmezsem belki anca öyle yaparsın. Devam ettim. Şimdi şu uç kısımdaki işlemleri yapalım. Ve ben burada 138 kullandım. 138 derecede eriyen lehim kullandım. O kadar kolay bir şekilde takacağız ki şaşıracaksınız. Görelim. Şurayı da düzleyelim. Ve bitmiştir. Şunu da yapalım. O da yaptım mı emin değilim. Bir kere de garanti alalım. O da düzlendi. Artık parçalarımızın montaj işlemine hazır. Seyret. Görüyor musun güzelliği? Bir de yıkayayım. Daha da göreceksin. Ne kadar güzel bir nizami, muazzam bir görüntüye ulaştığımızı beraberce görelim arkadaşlar. Görüyor musun? Bak düz, eşit, yükseklik. Yani neden deminki işlemden sonra takmadım? Hepsi düz olmak zorunda çünkü az bir şey yüksek atsa bir tane ayak sim yuvasını taktıktan sonra geri çekerken ya takarken kıracaksın içeriği ya yani vatandaş kıracak ya da sökerken kıracak. Kırmaması için lazer kesim gibi düzledik arkadaşlar. Gördün mü? Bak ne kadar güzel. Bak. Mix. Jigs ve mix. Evet. Tamam.
Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir detayımız daha var. Sökerken ne yapmıştık? En uçtan geriye doğru çıkış yapmıştık, çıkarmıştık parçalar. Bu sefer tam tersi takarken geriden, deminkinin zıttını yapacağız. Geriden çıkışa doğru yapacağız. Pamukla da silelim, kulak pamuğumuzla. Bunu da yaptık. Ne kadar güzel yaparsan o kadar işçiliğinde daha üst kaliteye taşırsın kendini. Bu kadar. Gördün mü? Bak. Ağır çekimde de gezelim. Bir de boydan boya toplu bir şekilde görelim. Evet, burası hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gelelim operasyona. İlk önce ortadaki sim 1 veya 2 hangisi ise uç kısımdaki onu takacağız veya üçünü aynı anda da takabiliriz. Gerek yok macera aramaya. Tek tek yap. Güzel bir şekilde yap. Yeterli. Biraz flaks döktüm. Flaksı parmağımla yedirip onu da düz bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Bu kadar. Rüzgar hızımız 2 seviyesinde. Tamam mı? Sıcaklığımızı biraz düşürelim. Çünkü bu lehimimiz hatırlarsanız 138'de rahatlıkla eriyordu. 200, 250, 300 kafana göre. Ben plastik aksamın 350 derecede bile erimediğini bildiğim için 350'de montajını yapacağım arkadaşlar komple. Teker teker. İlk önce malzememizi alalım, getirelim. 2-2,5 seviyesinde falan yapacağız. Birinci simyamızı aldık. Ben üçünü de takarım ama sizin anlamanız açısından tek tek takacağım. Neye dikkat edeceğiz onu görelim. Yaklaşalım biraz daha. Bak. Şu ilk önce şunların hani üstlerine tam denk getireceğiz ayakları. Plastiğin içindeki ayakları. Kafa kafaya. Zaten şu kafayı denk getir. Şöyle söyleyeyim, kenara alayım bir daha. Şu köşedeki kafayla, cımbızımın dokunduğu bu kafayı denk getir. Gerisi otomatik denk gelir. Uçma kaçmasına müsaade etmememiz için de parça hafif sayılır. Düşük üfleme hızında sadece havayı yaklaştırmamız yeterli gelecek. Dönerek veya düz tutarak neyse. Bu arada ıskartacımızı elime almışım ama olsun. Şu ötekini alayım. Minik minik sağından solundan bak. Kafayı denk getirdim köşeye. Bir de alttaki bahsettiğim gibi getireyim. Şöyle. Şimdi minik denk gelmeme olayı olabilir. Onu yerine montaj olduktan sonra o kendi kendine tam olması gerektiği yere oturacak veya dürterek oturtacağız. Başlayalım. Şöyle yavaşça ısıtalım. Zaten hemencecik eriyecek sıvı lehimimiz. Oradaki yani havayı alıp da oraya aşıladığımız diyelim ve minik dürtüşlerle tam istediğim mükemmel pozisyona getiriyorum arkadaşlar. Şöyle zaten eriyorlar. Bak gördün mü? Olayın bu şekilde. Şu kareleri de ortalayacaksın ufaktan. Dikkatli ol. Şöyle biraz daha gezdirelim. Montaj bitti. Donacak şimdi seyret. Emin değilsen şöyle bir dürt bakayım yerinden çıkıyor mu? Gördün mü bak? Lehim kaynak oldu çünkü çok düşük derecede eridiği için sıradakine gelelim. Diğer sim şeyini yenilemesini yapıyorum. Takıyoruz işte. Gördüğün gibi. Onu da oraya kondurduk. Flash dökelim ufaktan. Tamam. O yeterli ona. Devam edelim. Tamam. Orta şeker. Zaten eridiği an istediğin gibi oynuyorsun. Hemencik eriyecek. Biraz da rüzgarımı artırayım. Ben el becerime güvendiğim için
Dönerek ısıt bütün ayakları. Aynı anda şu içerideki 3 ayak, şuradaki 3 ayak, kenardaki, dışarıdaki 3 ayak hepsi düz ve eşit olduğu için tık diye oturuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve plastiğimiz de erilmiyor. Bunun da montajı tamam, bitti. Bak donacak şimdi. Seyret. Hazır. Kontrol et. Şöyle boştan bak. Kımıldamıyor gördün mü? Kaya gibi. Şöyle yapayım. Al. Sıradaki hafıza kartı yuvasına gelelim. Hafif bir flaks koyalım. Koyduk ve hafıza kartını getirelim. Söktüğümüz, değişim yaptığımız malzemeyi diyelim. Bak mesela bunda yönünü karıştırdı, unuttun diyelim. Tersini düzünü unuttun, nasıldı bu ya falan dediğinde. Bak bu bir şey gibi, şöyle kanatlarmış, açmış kartal gibi. Bak görüyor musun? Şöyle yapsan olmaz. Neden? Alt üstüne de dikkat edeceksin bu arada. Şunlar, bak altını görelim öncelikle. Görüyor musun? Bak arkada 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane bacak burada var. 4, 8 bacak da burada var. Ama arkadaki çoklu sistem, buradaki ortada 2 tane kartal gibi gözü var diyelim. Ya da vatoz balığı gibi gözü var. Onu da oradan anlayabiliyorsun. Bak yani şuradaki 2 göz şuraya gelecek. Yerleştirelim. Dağlar dağlar kurban olum hazırız. Minik dürtme ve oynamaları eridiğinde rahatlıkla yapabiliriz. Isıtıyoruz döneleme. Zaten kolayca eriyor. Çünkü 138 derecedeyiz. Minik dürtüşümüzü yapalım. Hazırız. Şöyle. Bak hizalamalara dikkat et. Kafaları ısıt. Bir de şöyle dön. Zaten cart diye eridi saniyesinde. Bitti. Bu kadar. Bu da tamam. Montaj. Donsun. Görelim. Bak. Gördün mü? Kaya gibi oldu. Şöyle anakartı sallayayım. Gördün mü? Böyle testini yapabilirsin. Şöyle de görelim bir daha. Uzaktan görelim hatta. Gördün mü? Montaj. Fix ve jigs. Tinerle bir yıkayalım. Şöyle. İç aksamı, iç organlarını hastamızın naklettik ve şey yaptık, temizliğini yaptık. Şimdi de artık hastamızın ameliyattan sonraki karnını örtmeye geldi. Yani kafesimizi takmaya geldi. Kenardaki lehim ayaklarının üzerine hizalı koyup sadece sıcak havayı bir dolanacağız, bitecek. Olayımız bu şekilde. Tamam mı? Şu gördüğün. Kafesi takmadan önce onu da yıka tinerle, iç kısmını. O da tamam. Ve flaks süreceğiz arkadaşlar. Ne dedik? Flaksımız şart. Şöyle abartmadan olduğu yerlere sür veya boydan boya sür ama yıkamayı iyi yapacaksın. Şöyle yapalım biz bu sefer. Flaks olayımızı. Hani fazla flaks kalmasını istiyorum iç kısımda. Temiz işçilik olsun. O yüzden yapıyoruz. Siz de böyle yapın. Şunları da verdik. Şimdi artık kapağını örtüyoruz. Hastamızın karnını dikiyoruz. Şöyle koyalım. Geldim. Bunda dışarıdan bakacaksın hizalamalara. Tam deyim ayaklarına denk getireceksin. Kenardaki şu, yani şuradaki ayakları köşelere getir. 4 köşeyi arkadaki ve öndeki 4 köşeyi denk getir. Gerisi gelir. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sadece yandan ısıtacaksın. Üstten de cımbızla bastıracaksın. Tamam mı? İlk önce bir tarafını yapacaksın. Şöyle. Yan tutayım biraz. Ben hizalamayı yapıyorum şu anda. Ondan sonra şöyle mikroskopta görelim hatta. Bir bakalım. Görüyor musun? Bak şu çizgileri görüyor musun? Buna sıfırlıyorsun. Sarı çizgilere şöyle.
Lehime ayaklarına değil, o sarı çizgilerden baz alıyorsun. Senin işaretin orası. Şöyle tutalım. Şöyle bir görelim mikroskobik olarak. Sıfırladığında entegre takar gibi. Daha sonra derslerimizde zaten entegre de görürüz. Giderek tabii ilk baştaki eğitim videosundan buraya doğru adım adım gelirsen ustalaşabilirsin rahatlıkla. Ama çok tekrar yapman gerekiyor. Tamam, şu anda orası hazır. Şurayı da sıfırlayalım mesela. Orayı sıfırladık. Azıcık da bu tarafa getirelim. Şurayı da sıfırladık. Şu tarafını da ayarlayalım. Biraz da ısıttığımızda da rahatlıkla ayarlayabiliriz. Şöyle. Tamam. Ufak tefek oynamalar zaten şeyde de yapacağız. İstediğimiz gibi. Tamam. Şu ayar güzel. Gördüğünüz gibi. Şuraya bir bakalım. Şu iç kısım değil. Biz çizgiye bakacağız. Çizgiye denk getirdiğimizde zaten şurası denk geldiyse ve şöyle gönyeye alındığımızda artık herhangi bir heyecan yaşatacak bir durum yok. Şunlar tutacak zaten. Başlayalım. İlk önce şu arka tarafını tutmasını istiyorum. Şöyle bakayım. Görüyorsun. Onu mikroskop altında değil, aşağıda gözünle yapman gerekiyor ya da. Tamam, mikroskobik olarak hizalamaların hepsi tamam. Gördün mü? Sadece ısıtıyoruz. İlk önce şu kısmı ısıtacağım. Cımbızı da şöyle ters tutup, bak, sıkıp aşağı bastırıyorum, oynamasın. Artık hemen tutmasını istiyorum. Direkt hemen eriyor zaten bizim lehimimiz kolay yaptık özellikle. Bir böyle bir kenarına hemen ısıtıyorum. Donmasını bekliyorum. Arka tarafı. Donmuştur bakayım. Tamam. Yok, donmamış. Biraz rüzgar düşüreyim. Şöyle. Şimdi minik ayarlarımızı yapabiliriz. Artık şöyle adım adım gidelim. Şöyle bak, eriyor lehim ayakları orada. Tutturalım. Kontrolden tutmayan yeri oraya da bastırıp ne yapacağız? Şöyle. Oradan böyle ısıtıyorum yan tarafını ve layout ile gördüğüm taraflarını. Donmasını için bekliyorum. Bu yakayı hallettik. Eğer halledemezsen şöyle bir şey yapabilirsin. Kenarlara biraz daha yüksek lehim verebilirsin şunlara. Yapalım. Aksilik olabilir. Çünkü hemen kenarlara yüksek verelim, daha garanti olsun. Sivri havyamızda. Biraz sıcaklık sebebiyle kafes, bir de açarken yukarı doğru kamburlattığınız için kafesi hemen yapalım. Hiçbir şey sizin için problem olmayacak. Sadece ne yapacağını bil, yeterli. Şöyle ufaktan lehim gücümüzü ve havya becerimizi kullanarak artıralım arkadaşlar. Işığı karart biraz. Gelelim.
Yani bu düzleme özellikle şu iç kısımdaki parçalarda çok işimize yaradı şu anda gördüğün gibi. Şuraya da gelelim. Duruma göre bazen işte değişik şeyler yapmak gerekiyor. Ama nerede ne yapacaksın onu bilsen senin için kafi ve güzel. Şimdi kaçsın bakalım görelim. Yükselttik. Kafese daha rahat bir şekilde tutsun diye yapıyoruz şu anda. Görelim. Bazen kafesiniz eğri olmaz. Dediğim gibi yaptığında hemen oluyor. Eğrilik varsa ufakta. Bu sefer de o şekilde işin içinden çıkarsın. Her halükarda bir çözüm yolu var. Devam edelim. Şöyle de biraz daha verelim. Tamam. Sıcağı görünce zaten yine eriyecek. Onun olması gerektiği şeklini alacak. Tekrar operasyona geri dönüş yapalım. Biraz daha flux verelim. Kaçma şansı yok arkadaşlar. Biz istediğimizi bundan alacağız. Başka şansı yok yani. Tamam. Sen gel buraya. Aynı şimdiki işlemimizi rahatça yapacağız. Geldim. İlk önce şöyle bir hizalamaya bakalım tekrardan. Şöyle. Artık minik oynamaları eriterek yapacağız. Eridikten sonra yapacağız. Tamam. Şu an şöyle yüksek dursun. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şöyle ısıtalım. Şimdi kaçamıyor arkadaşlar. Başka çaresi yok. Nefis bir şekilde oluyor. Sıcak el yukarıda artık düzenlemeyi rahatlıkla yapabilirsin. Şöyle ısıtalım. Dediğim gibi kaçma şansı yok. Ufak her tarafından rahat bir şekilde çevirelim. Öbür tarafını da montaj yapalım. Operasyon başladı arkadaşlar. Soğusun. Gözünle takip et. Tutmayan yer varsa oraya biraz bırakın. Mikroskopa bakarak olacak bir durum değil şu an burası. Yakın çekim. Sizin görüntüden kaçmışız. Şöyle yapalım. Gözümüzle aşağıdan bakarak yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Görüyorsun işte onları hizalıyorsun. Yani minik şeyleri, detayları, rötuşları yapıyorsun yani öyle söyleyeyim. Zaten bir tabi yaptım. Şurada minik bir rötuş olayına ihtiyacımız var. Tamam bastırdım. Bastırdım. Tutuyor zaten şu anda. Bitti. Elimi çekmiyorum. Bastırıyorum aşağıya. Tutsun diye. Donuyor. Bu her tarafında aynı işlemi yapıyor şu anda. Hala donmadı, sıcak. Şimdi tam olarak dondu. Bakayım. Şu tarafı. Oo, donmamış bir dakika. Terbiyesizlik yapıyor. Isıtalım. O taraf tutsun. Şu tarafa da bir bakalım.
Aynı anda her tarafa tutalım. Tamam. Sabırsız davranmayın, bekleyin soğumasını. Yoksa sıcakken yumuşak olduğu için geri salabiliyor. Dolmasını bekliyorum. Kontrol ediyorum. Tamam, şimdi tutmuş. Gördün mü? Bak işte bundan bahsediyordum. Etrafı şöyle bakalım. Gösterebiliyor muyuz? Gördüğün gibi onlar da tutmuş. Arka taraf zaten tutmuş. Onlar tuttuysa o arka taraf garanti tutar. Gördün mü? Şimdi bitti işte. Artık yıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstünde bir pislik görürsen tabii ki de temizle. Şöyle kazı. Ve yıkama işleminden sonra işlem bitmiştir arkadaşlar. Her yaptığımız işten sonra ne yapıyorsak, şarj soketi yapıyorsan şarj soketini entegre yapıyorsan entegreni veya işte gördüğün gibi neyi söküp takıyorsan aynı şekilde yıkama yapacaksın. Bunun dışında leke kalabilir sıcaklık sebebiyle. Ha bunlar anakartın dışında içinde kaldığı için arkadaşlar. Bunlar bir sorun yok. Önemli olan burada yaptığımız ürünün işlemin işini yapması. Bizim birinci önceliğimiz. Yani yaptığımız şey çalışacak arkadaşlar. Gördüğüm gibi nefis bir şekilde montajı yapıldı. Bu videoda da harika bir işleme, eğitime, bilgi paylaşımına imza attık. Ben teknisyeniz ve eğitmeniniz Hakan arkadaşlar. Videomuzu aradan dereden yeni eklenen, izleyen kişiler oluyor. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan teknik servis ofisinde hem Türkiye'ye telefon tamir işleri yapıyorum hem de aynı zamanda tüm Türkiye'den buraya gelen, eğitim alan, teknisyen olmak isteyenleri de özel ders olarak birebir tek tek yetiştiriyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ben gayet keyif aldım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar.